Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni seriyle, yeni bölümle karşınızdayım. Şu anda Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayım. Bu videoda sizlere buradaki genel fiyatlardan bahsedeceğim. Başlıkta yazıldığı gibi Türk lirasıyla burası gezilir mi Bosna Hersek? Ucuz mu, pahalı mı? Euro bazında hem Türk lirası bazında karşılaştırma yapacağız. Türkiye ile kıyaslayacağız fiyatları. Sizlere market fiyatlarından, yemek fiyatlarından, içecek hem gezip fiyatları göreceğiz hem de sizlere gezilecek yerleri göstereceğim. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Buraya geldiğinizde nereleri gezmeniz gerekiyor, ne kadar harcamanız gerekiyor, ortalama fiyat çıkaracağız. Hazırsanız Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna videosu başlasın. Şöyle Tuborglar var, bira 1.40. Yani geziyorum, emek veriyorum. Gerçekten düşük bütçeyle geziyorum arkadaşlar. İnanılmaz domates 1.5 euro kilosu. Kurutulmuş et direkt böyle yeniliyormuş. Şöyle kaymak. Ekmeğinden bir parça al. Ekmek de çok sıcak, çok güzel de kokuyor. Genç bile dileniyor ya. Ben onu çözemedim mesela. 80 sent, 40 sent, 50 sent. Evet arkadaşlar, videoya ben buradan başlamak istedim. Burası Saraybosna'nın en ünlü yapılarından biri. İsa'nın Kutsal Kalbi Katedrali olarak geçiyor. Fakat burada halk arasında katedrala olarak da deniyor. Şehrin merkezinde Feryadiye Caddesi'nde bulunuyor. Şu gördüğünüz böyle cadde Feryadiye Caddesi. Burası Avrupa tarzı binaların olduğu bir yer. Bu katedral 1884 ile 1889 yılları arasında inşa edilmiş. Burası Bosna Hersek'in en büyük Katolik katedrali olarak geçiyor arkadaşlar. Ve bugün hem dini törenler için kullanılıyor hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği yapılardan biri. Saraybosna'ya geldiğinizde burayı görmeden geçmeyin derim. Zaten burayı görüp geçeceksiniz. Çünkü burası merkezi bir yer. Hemen sol tarafta Osmanlı mimarisinin olduğu baş çarşıya çıkılıyor buradan. Osmanlı'dan kalma bir çarşı. Orayı da göreceğiz. Şöyle bir katedrale baktığımızda gerçekten çok güzel detaylar, kabartmalar, iki kuleli cephesi olan bir katedral. Yani böyle uzaktan da yakından da devasa, ihtişamlı bir yapı. Yapı buradaki 92 ile 95 yıllar arasındaki savaşta birazcık hasar gördü. Ama duvarlarda gördüğünüz üzere onarılmış halini görüyorsunuz. İçeriye girmek ücretli ama dışarıdan göstereceğim. Zaten içeriye girmeye gerek yok. 1 euro arkadaşlar. 1 eurodan başlıyor içeri girmek istediğinizde. Ve dışarı çıkarıldım. Sizi dışarı alalım dedi. Yani hiç girişi falan sormaya da gerek yok. Ücreti falan da şey yapmadı. Direkt dışarı attılar beni. Neyse, böyle bir heykel var. Şöyle bir heykel yapmışlar katedralin önünde. Bir tane böyle asa var rahibin elinde. Herhalde bir rahip olacak. Çubuk var. Çubuğun en üstünde insan figürü çarmıha girilmiş şekilde. Turistik bir ülke. Balkan genelinde ülkeler turistik ülkeler. Yani gelirleri turist abi. Buradaki insanların, yani yaşayan insanların, esnafların, ülkenin gelir kaynağı kesinlikle turistler. Ve özellikle buna değinmek istiyorum. Turist dediğimizde arkadaşlar %60'ı Türk. Yani bu gördüğünüz 10 turdan 8'i mutlaka Türk çıkıyor. Burada gezerken esnaflar da var Türk olarak. Hem esnaf Türk var hem de buraya turist olarak gelen Türkler de var. Grup halinde tur şirketleriyle gelen var. Yerde gördüğünüz Doğu ile Batı'nın buluştuğu yer. Yani Saraybosna aynı zamanda Doğu ile Batı'nın buluştuğu şehir anlamına da geliyor. Gördüğünüz çarşı, baş çarşı. Şurası Osmanlı mimarisinin yani 400 yıl önceki halini görüyorsunuz. Şu tarafta da 400 yıl sonraki Avrupa tarzı binaları görüyorsunuz. Bir önceki videoyu izleyenler burayı bilirler. Ben burayı göstermiştim sizlere. Tekrardan göstermek istedim. Ama ben burayı göstermemiştim. Buradaki bir abi anlattı. Burası Müslümanların bölgesi. Bu tarafta Hristiyanların bölgesi olarak da nitelendirebiliyormuşuz. Bu taraf benim daha çok ilgimi çekiyor. Bu tarafa gidiyoruz. Şu anda inanılmaz güzel bir renk var. Bir ışık var. Şu anda Latin Köprüsü'ndeyiz. Bu gördüğünüz Latin Köprüsü.
Saraybosna'da bu köprü çok önemli. Hatta tüm dünyada çok önemli olan bir köprü. Bu köprü 1914 yılında Macaristan, Avusturya Veliahtı Prensi Franz Ferdinand burada suikasta uğradı. Sırp milliyetçi Gavrilo'nun açtığı ateş tüm Avrupa'yı ateşe attı resmen. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Burası tüm dünya tarihi için çok önemli bir köprü. Bir tabancadan çıkan kurşun tüm dünyayı yaktı, yani tüm Avrupa'yı yaktı diyelim. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Şöyle küçük bir nehir geçiyor. Dere mi nehir mi bilmiyorum, koku yok. Yani küçük bir nehir olabilir. Şehrin ortasından geçen. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de binaların yapıları, renkli olması. Bakın, rengarenk binalar. Her bina farklı renkte boyanmış. Pembe, gri, siyah, yeşilimsi bir renk. Şöyle sarı var, sarı beyaz. Ağaçlar var, ne bileyim, rengarenk ya. Yorumlarınızı okuyorum, çok mutlu oluyorum. Yani beni çok motive ediyor yorumlarınız, hype puanlarınız. Verdiğiniz o 4000'ler, 5000'ler, 7000'ler puanlar benim kanalımın etkileşimi artırıyor. Fakat bir türlü etkileşim artmıyor. Ben çözemedim bu olayı. Sürekli böyle bir düşükte bir kanal izlenmiyor, keşfe çıkmıyor, keşfete kapalı gibi sanki. Yani geziyorum, emek veriyorum. Gerçekten düşük bütçeyle geziyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir bütçeyle geziyorum. Hani neredeyse şöyle söyleyeyim sizlere, günde bir öğün yemek yiyorum ben. Onu söyleyeyim. Bir de çok ucuz olursa böyle bir dilim pizza alıyorum ve börek falan alıyorum sabah şey olsun diye. Yani karın aç olmasın diye, boş olmasın diyerekten bunu sizlere anlatıyorum ki siz de benim gibi gezebilirsiniz. Eğer bütçeniz kısıtlıysa bunu o yüzden sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten öyle yüksek meblağ paralara gerek yok. Bir ülke gezin, iki ülke gezin. Gene gezebiliyorsunuz. Uçak biletleri 3000, 4000, 2000 kovalamanız gerekiyor. Daha ucuza biletler de bulabilirsiniz. Eğer takip ederseniz takip etmeniz gerekiyor. Skyscanner sitesinden alıyorum biletleri. Siz de oradan alabilirsiniz. Biletleri karşılaştırabilirsiniz. Ne bileyim, firmalara bakın. Uygun tarihlere bakabilirsiniz. Bir ay önce veya 20 gün önceden alabilirsiniz. Ben 15 gün önceden aldım. Ben Arnavutluk'tan başladım. Tiran'dan başladım. Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova diye turumu bitireceğim inşallah. Bir aksilik, bir sıkıntı çıkmazsa. Bakın, burası bir kafe. Kafe, nargile, bar. Genellikle şöyle de söyleyeyim sizlere. Benim Balkanlarda gördüğüm şu, normal kıraathane, kahve gibi gördüğünüz yerlerde hem nargile var hem de böyle bar gibi. Yani alkoller de var. Bira satıyorlar, viski satıyorlar şişeyle falan. Şarap satıyorlar gerçekten. Çok güzel yani. Bir kıraathane düşünün. Şöyle fiyatları göstereyim sizlere. Espresso 2,5, yani 2,5 arkadaşlar BAM. Buranın para birimi BAM. KM olarak geçiyor. 2'ye bölün. Yani 2'ye böldüğünüzde 1,25 cent çıkıyor espresso. Euro yani. O da yaklaşık 60 lira falan herhalde. 55-60 lira arası bir espresso. Şu an siz bunu izlediğinizde belki euro yükselmişti. Çünkü her geçen gün maalesef euro, dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Şöyle fiyatları göstereyim sizlere. 2'ye bölün, euro çıkıyor. Türk lirasıyla hesaplayabilirsiniz. Şu anki kur neyse artık. Kola 2 eurodan başlıyor mesela. Red Bull 3 eurodan başlıyor. Bu şekilde. Yöresel meşhur yemeği olan cevabi deneyeceğim burada. Bildiğiniz parmak köfte. Şöyle parmak boyutunda. Kebap köfte, işte bildiğiniz 5 tane, 6 tane, artık kaç tane istiyorsanız. Fiyatlar değişiyor. Buradaki fiyatları da göstereyim sizlere. Hemen hemen aynı fiyat ya. 2,5'tu. Burada daha pahalı ya. Fiyatlar değişiyor kafeden kafeye. Şöyle fiyatları hızlı bir şekilde göstereyim. Siz ekranı durdurarak fiyatı 2'ye böldüğünüzde euro çıkıyor dediğim gibi. Şöyle bir mekan. Hello. Hello. Köfteyi burada yapıyorlar. Merhaba. Şöyle. Orada köfteler. Cevabi? Cevabi. Ha, cevabi. Okay. Do you have menu? Şöyle menüyü gösterelim. Thank you. Arkadaşlar şöyle cevabi, bakın şurada 5.com yazıyor ya, 5.com, 10.com. Bunlar yani 10 tane, 5 tane demek. 5 tane olan cevabi 3,5 euro, 110 grammış. Şöyle diğer şeyler var işte, yoğurt. Yoğurt dedikleri arkadaşlar aslında ayran. Ayrana yoğurt diyorlar. O da 1 euroymuş.
İçecekler var, bir de yemekler var. Genellikle şey yapıyorlar burada. Tost, köfte şeyler yapıyorlar. Farklı bir şey yokmuş. Gerçekten çok güzel kokuyor. Haydi gidelim. Buraya geleceğim. Ben burada yemek yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Biraz daha dolaşayım arkadaşlar. Sizlere etrafı göstereyim. Fiyatları falan göstereyim. Sizce fiyatlar nasıl? Onu yorumlarda yazın. Hani şu an yemek gösterdim sizlere, içecek gösterdim. Bir restoran, kafede içecek falan içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Hem de baş çarşıdayız, turistik bir yerdeyiz. Fiyatlar nasıl geldi size? Söner şimdi, annem beni yanar şimdi. Sevdim var, kanar şimdi. Siz benim niye içtim? Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtim? Nereden bileceksiniz? Bir pınardım, har oldum yol kenarı. Har oldum, ziyan oldum. Siz benim neler çektim, nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim. Şu anda bir pazara geldik. Çarşıya çok yakın, yaklaşık 600 metre yürüdüm sadece. Markale Pazarı arkadaşlar, burası Markale Pazarı. Turistlerin ve yerel halkın alışveriş yaptığı bir yer. Sıradan pazar. Ama tezgahlar gayet temiz, böyle güzel dizayn edilmiş. Bakalım fiyatlar ne durumda? Fiyatları göstereyim sizlere. İnsanların tepkisine de bakalım. Bakın soğan 1,5 euro, 1 euro patates, salatalık 1,5 euro, 3 euro arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum Türk lirasıyla. Şu anda direkt hesaplayamıyorum. Hesaplasam bile bu 2 gün sonra, bir hafta sonra Türk lirası uçar. Yani euro uçar, fiyatı değişir. Hiç kafanız karışmasın. Direkt euro ile söyleyeceğim. Siz o direkt kendiniz euro ile şey yaparsınız, çarparsınız. Domates 1,5 euro kilosu, 1,5 euro. Direkt böyle meyve sebzeler satılıyor burada. Sadece meyve ve sebze var. Kuru yemiş de var. Bak, kuru yemiş 12 euro. Badem 12 euro kilosu. Fıstığın kilosu 12, 20, 15. Fıstığın kilosu 17 euro. Fındık 18 euro. Kaju 14 euro. Böyle fiyatlar bu şekilde. Bazıları böyle yüzünüze gülümsüyor. Bazıları normal bakıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadım, yani rahat bir şekilde video çekiyorum. Bakın mandalina var, 1,5 euro kilosu. Hello. Haydi gidelim. İşte gördüğünüz gibi bazıları da normal suratla karşılıyor sizi. Böyle arkadaşlar, yani buralar Orta Doğu gibi değil. Veya Orta Asya veyahut daha gitmediğim Asya gibi değil. Orada biraz daha, hatta çok fazla sıcak karşılanıyoruz pazarlarda. İkramlar, selam vermeler, çağırmalar burada yok. Burada esnaflar bağırmıyor, esnaf sesi yok. Onu hissedemiyorsunuz böyle bir yerde. Buradaki pazarlarda onu göremiyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Avrupa arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne üye değil ama yani Avrupa ülkesi gibi. Yüzüm gülüyor çünkü az önce bir kasaba girdim. Kadın vardı orada. Ben çekmedim. Video çekmedim, şey yapmak istemedim. Yani belki kamerada falan ters tepki verir diye çekmedim. Sadece etin falan kilosunu sordum kasapta. Etin kilosu 24 BAM'dan başlıyor. Yani 12 Euro'dan başlıyor. 10 euro, aynen 10 Euro'dan başlıyor, 12 Euro'ya kadar çıkıyor kilosu. Şu anda Amco dedikleri bir A101, BİM gibi bir markete geldim, süpermarkete geldim. Şöyle içecekler var. İçeceklerin fiyatını göstereyim. 50 cent arkadaşlar. 50 cent, 25 lira falan. 25, 22 lira. Şu içecekten var 75 cent. Şöyle 2 litrelik limonata var. 2, yani 1 euro. 1 euro diyelim buna. Fanta var. Fanta ne kadar? Biraz karışık. 2 litrelik Coca-Cola 1,40 cent. Şöyle Coca-Cola var 75 cent. Fanta var 75 cent, 75 cent.
Bu şekilde var. 70, 65, 70 cent. Mojito var. En sevdiğim içecek. Ne kadarmış? 1,65 centmiş bunun tanesi. 1 euro 65. Şöyle Tuborglar var bira. 1,40 yani 75 cent diyelim. Şöyle biralar var. Şöyle fiyatları göstereyim arkadaşlar. Bayağı 3-4 tane marka var. Bunu ikiye böldüğünüzde euro çıkıyor dediğim gibi. Yukarıda bu var. 90 cent bir bira, 90 cent. 1 euro diyelim. 65 cent. Böyle Monster var. Monster ne kadar? 1,5 euro. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Böyle 3, 5, 6 ürün göstermek istiyorum. Direkt çıkalım buradan. 1,10 cent. 1 euro diyelim. Una bakalım. Burada unlar var ama ne unu bilmiyorum. 75 centi 1 kiloluk un var. Şöyle 70 centi 1 kiloluk un var. You have to turn off the camera. It's forbidden to take. For my channel. I know, but it's forbidden. Okay. Şimdi şöyle bir pazara geldik arkadaşlar. Burada şarküteri var, et ürünleri, tavuk var, organik ürünlerin satıldığı bir yere geldik. Tamamen tesadüfen geçerken gördüm. Burada şunu duydum, kurutulmuş et satıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Bu etleri alıp direkt yiyebiliyorsunuz. Pastırma gibiymiş bu. Hello, how are you? Biftek? Biftekmiş. Hemen vallahi ikram ediyor. Valla, thank you. Şöyle kurutulmuş et direkt böyle yeniliyormuş. It is halal? Hemen ikramda bulundular. Herhalde inek eti. 50 Mart. 50. Kilo. 25 euro kilosu arkadaşlar bunun kilosu. Böyle satıyor abla. Hazırlamış bunları. Bu 200 gram falandır. 200, 250, 300 gram. 300, 350 evet. Ya? 10 euro. 10 euro. 10 euroymuş. Güzel. Thank you so much. Valla. Bu burada çok meşhurmuş kurutulmuş etler. Bakın her yerde var. Bildiğiniz pastırma tadı. Gerçekten tadı çok güzeldi. Ben çok beğendim. Şöyle söyleyeyim, menemende falan yaptığınızı düşünün. Böyle yumurta kırın falan. Kaymak var. Kaymak 15 euroymuş. Hemen ikramda bulunuyorlar. Teşekkürler. Şöyle. Türkiye. Şöyle kaymak. Güzelmiş vallahi. Kaymak 15 euroymuş kilosu. Şöyle bunun da kilosu. Bu biraz daha tuzlu. Bu tuzsuz olanmış. Evet. Bu daha böyle katı. Biraz daha katı. Bu biraz daha yumuşak. Sağda solda dilenen çok insan var maalesef. Hani ekonominin kötü olduğundan dolayı mı? Yoksa burada yaşlılar maaş almıyor mu, değer görmüyor mu bilmiyorum. Fakat çok yaşlı var dilenen. Hani yaşı 80-85, ne bileyim 90 herhalde tahminime göre olan insanlar sağda solda oturmuşlar, para diliyorlar. Kimi yaşlı kadın böyle evden el işçi, el emeğiyle yapmış kolye bilezikleri getirip satıyor. Onun dışında şaşırdığım da ayrıca tam tersine genç böyle 1.80, 1.75, 1.85 boyundaki genç bile dileniyor ya. Ben onu çözemedim mesela. Eli ayağı tutuyor, geliyor sizden bir şeyler diliyor, bir şeyler söylüyor. Her geçenden bir şeyler diliyor. Bakın burada da bir tane yaşlı kadın var. O da kağıda bir şeyler yazmış. Yani bu görüntüler çok şey ya, ben özellikle yaşlı olanlara üzülüyorum ya. Muhtemelen değer görmüyorlar. Emekli maaşı gibi bir şeyleri yoktur belki. Belki de geçinemiyorlar. Bilmiyorum. Ya da belki de meslek haline getirmişler. Ama eli ayağı tutan genç insanlar, yani ne bileyim 60 yaşına kadar olan insanlar bence çalışabilir. 55-60. Yani bu da ülkenin bir ayıbı diyelim ya. Vallahi ülkenin ayıbı. Eğer böyle insanlar kötü durumda bir yaşamları varsa ve dilenmeye mecburlarsa bu ülkenin ayıbı. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Karadağ'da tam tersi. Karadağ'da hiç dilenci yoktu. Bir tane bile dilenci görmedim Karadağ'da. Arnavutluk'ta çok vardı. Roman onlar, Çingene yani bildiğiniz. Gelip yapışıyorlar. Yapışanlar var. Rahatsız etmeyenler de var. Sonsuzluk anıtına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz ateş bu hiç sönmüyor. Sonsuzluk ateşi. Şehrin merkezindeyiz. Eternal Flame
Yani sonsuzluk ateşi olarak geçiyor. 1946'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yapılan bir anıt. Bosna Savaşı sırasında da halkın direniş sembolü haline gelmiş burası. Gördüğünüz gibi. Ateş hiç sönmüyor dediğim gibi, gündüz ayrı bir anlam taşıyor. Gece etrafı ışıklandırmalarla da farklı bir hava katıyor. Saraybosna halkı için burası hem geçmiş hem de geleceğin sembolü. Gördüğünüz gibi sönmeyen bir ateş. Burada da bir börekçi. Şundan bahsetmiştim ben. Bu Karadağ'da arkadaşlar 3,5 euro. Ama bu burada dilim pizza sadece 75 cent. Yani 6 kat daha ucuz. Karadağ 6 kat daha pahalı. Şöyle kruvasanlar var. Kruvasan 1,25 cent. Pastalar 1,25 cent. 1 euro, 1 euro. 2 euroya var. Şöyle sandviç var. 2,5 euro arkadaşlar. İçinde kurutulmuş et var. Pastırma dediğimiz. Hello. How are you? I'm good. Şöyle börekler var bu şekilde. 80 cent, 40 cent, 50 cent, 1 euro gibi değişiyor. Bakın böyle dilim pizzalar da çok büyük olmasa bile gerçekten yani birazcık doyurucu ve buranın böreği çok meşhur. Kıymalı börek çok meşhur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vala. Ciao. Şimdi buradan bir cevap yiyeceğiz. 5 tane istedim. 5 tane olanda. 3,5 euroya 5 tane yiyeceğim. Bakın şöyle bu şekilde geldi. Kaymaklı 5 tane var içinde. Parmak kadar ya, bildiğiniz serçe parmağı kadar boyutu var. Yanında böyle doğranmış soğan da getiriyorlar. Ve pide ekmeğinde. Haydi yiyelim. Ekmeğinden bir parça al. Ekmek de çok sıcak. Çok güzel de kokuyor. Böyle açalım. Bir tane köfte alalım içine. Kaymağından bandıralım. Kaymak herhalde yoğurt kaymağı olacak. Biraz da soğan kattık mı güzel olur. Tuz da var. Tuzu da ekleyelim. Çok ön yargılıyım. Daha tadına bile bakmadan tuz ekledim. Şöyle afiyet olsun. Şu anda Bosna'nın bağımsızlığını kazanmasını sağlayan ilk Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegović. Burada mezarı burada yatıyor, burada yatıyormuş. Halk ona Bilge Kral der. Çünkü hem politikacı hem de düşünürdü kendisi. Yanında Saraybosna kuşatmasında hayatını kaybeden askerlerin mezarları var. Saraybosna kuşatmasında hayatını kaybeden askerlerin yaklaşık 1500 asker burada yatıyormuş. Karşısında da Osmanlı mezarlığı var. Gördüğünüz gibi Osmanlı mezar taşları karşıda duruyor. Alija İzzetbegović'in ilk cumhurbaşkanı burada yatıyormuş. Hemen şu gördüğünüz burada, ortada hemen. Bakın 1947, 1993, 1955, 1993, 94, 93, 93, 94, 94, 93. Yani buradaki şehitlerin hepsi 94 ve 93 yılları, 95 yılları arasında şehit olmuşlar. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Hala mezarlığın içindeyim, şehitliğin içindeyim. Saraybosna'yı tepeden görebiliyoruz yukarıdan. Biraz daha çıkarsak tam net bir şekilde Saraybosna'yı görürüz. Hatta yukarıda böyle çay bahçesi var. Bir kafe var orada. İnsanlar kenarda oturuyor. Güneşin batmasını izliyorlar. Güneş batarken çaylarını yudumluyorlar, kahvelerini yudumluyorlar. 1503 yazıyor. Gerçekten manzara çok güzel. Yani bakar mısınız? Saraybosna arkadaşlar. Bu kadar. Yürüyerek şehrin bir ucundan diğer ucuna gidebiliyorsunuz. 10 kilometre, yaklaşık 12-13 kilometre diyelim. Biraz daha çıkalım. Güneşin batmasına daha 2 saat var. Güneşin batışını izlemek isterdim. Fakat o kadar yorgunum ki anlatamam size. Biraz burada oturup dinleneceğim. Bayağı yokuş, yine yokuş tırmandım. Yine trekkingler. Buradan camileri görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 cami görüyorum. 6, 7 cami. 7 minare görüyorum buradan. Şu anda 7 minare var benim görebildiğim kadarıyla. Böyle arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Şöyle Saraybosna manzarasıyla sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Sıktıysam hakkınızı helal edin lütfen. Ben elimden geldiğince sizlere buraları detaylı bir şekilde gösterip anlatmaya çalışıyorum. Bazen önceki videolarda unuttuğum şeyleri ikinci videoda anlatıyorum. Bilginiz olsun. Eğer bir videoda bir yer görmediyseniz niye oraya gitmedin demeyin. Bir önceki videoyu veya bir sonraki videoyu izleyin. Mutlaka gitmişimdir ondan sonra. Böyle yorum yapmayı unutmayın.
yorumu sola kaydırdığınızda HP puanı çıkıyor. Orada HP puanı vermeyi unutmayın. Tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Kanalıma yeni katılanlar var. Onları görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Kesenize bereket. İyi ki varsınız. Bana destek olduğunuzu görmek beni çok mutlu ediyor. Devam ediyoruz. Yeni şehre gideceğiz yarın. Yarın buranın Travnik şehrine gidiyoruz. Osmanlı'nın başkentiymiş o dönem. 150 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir yer. Oraya gideceğiz. Oraya göstereceğim sizlere. Küçük bir yer, köy kasabası gibi, köy gibi diyebiliriz. Hem de Bosna Hersek'te bir köy görmüş oluruz. Köy gibi diyelim. Şu an gelişmiştir büyük bir ihtimalle. Bakalım bir sonraki videoda neler yaşayacağız, neler göstereceğim, neler göreceğim ben de merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.